Kimileri için bir baba, kimileri için bir dava arkadaşı, kimileri için bir iş adamı. Ama benim için torunu olmaktan, ismini taşımaktan gurur duyduğum dedem. Babam candan birisiydi, samimiydi. Rahmetli Osman amca ilk defa çok ortaklı şirket yapılanmasını başlatmıştı. Hakikaten ulu bir çınardı. Ha Müslüman, haza mücahit. Örnek bir Müslüman, örnek bir girişimci, örnek bir hayırsever. Size emniyet hissi telkin eden bir insan. Dedem bu ülkenin gizli kahramanlarındandır. Çok hayırsever bir insandı. Yani köyden 10 yaşında ayrıldığında dedem ayağında bir çift ayakkabı bile olmadan ayrılmış. Evet, her şeyin başladığı yer İstanbul Fatih. Ve dedemin hiçbir zaman vazgeçemediği bir manzara. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra yaptırdığı cami, Fatih Camisi. Cumhuriyet yeni kurulmuş, savaşlardan yeni çıkılmış. Çok kıtlık var, açlık var, sefalet var. Şartların çok zor olduğu bir dönemde dünyaya gelmiş. Zor şartlar altında köyde kalıp ilkokulu bitirmeye çalışmış. İlkokulu bitirir bitirmez zaten Ankara'ya gitmiş abisiyle. Orada baharatçılık yapmaya başlamış. Hayata tutunmaya çalışmışlar. 18 yaşında evlenmiş annemle. Annemi yine köyde bırakarak Gemli'ye, Bursa'ya gelmiş önce. El alısı satmaya başlamış ama dükkanda değil yani o sırtında elle taşıyarak. Şimdiki adıyla Koyunlu Köyü'nün mensupları genellikle ticaretle meşgul olurlar. Yani şimdi Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz, bir halıcı, bir mobilyacı önemli görürseniz, sorduğunuzda büyük ihtimalle Niğde Koyunlu'danım ben der. Bu manzarayı çok seviyordu. Her zaman böyle oturup saatlerce bu manzaraya karşı oturup düşünürdü, değerlendirirdi, kitap okurdu. Yani o salon bu salon. Burada ağırladığı misafirler, ondan sonra Milli Nizam'dan Milli Selamet Partisi'nin kuruluş günleri, kurulmadan önceki yapılan çalışmalar, toplantılar hep buralarda oldu. Dedem ilk geldiğinde tabii İstanbul'a bir dükkan tutuyor, onun üstünde de bir daire tutuyor. Orada birkaç yıl ticaretini yaptıktan sonra burayı satın alma fırsatını yakalıyor. Tadilatını yapıyor. Altını dükkan olarak mobilya, halı, beyaz eşya mağazası olarak açıyor. Emek ticaret, bizim emek binası. Biz emek ticaretin dışında emek binası olarak görüyoruz. Emek sarf eden bir. Biz öyle görüyoruz, emek binası. O, Fatih deyince bir emek ticaret burası, bir de Erbakan Uzun'un karşıdaki evin. Dedem tabii hayata erken atıldığı, erken başladığı için edindiği tecrübeleri bizlere de bir şekilde aktarmak isterdi. Girişimcilik, ticaret, helal kazanç peşinde koşma noktasında rahmetli gene örnek bir insan. Çok eskiden Türkiye'de şartların çok ağır olduğu dönemde bir defa Yatsan yatak fabrikası kurulması, arkasından kendi memleketi olan Niğde'de Birko iplik fabrikasının kuruculuğunda öncülük etmesi, Milsan matbaasının kuruluşunda rol oynaması, bu yönünün de yani girişimcilik, ticaret, helal kazanç noktasında da ne kadar etkili ve hassas olduğunu, titiz olduğunu ve aktif olduğunu gösteren örnekler. Rahmetli Osman amcanın çok önemli, bugünkü gençliğe bile örnek teşkil edecek çok önemli birkaç tane meziyeti vardı. Çünkü o sistematik bir yatırımcıydı. Özellikle gayrimenkul yatırımcısıydı.
çok ortaklı şirketler diye kavram bilinmediği bir dönemde, aslında daha ziyade zaten sanayicilik ve ticaretin erbaplarının olmadığı, esnaflığın daha aktif olduğu bir dönemde rahmetli Osman amca ilk defa çok ortaklı şirket yapılanmasını başlatmıştı. Burası Fatih'in İşlek Caddesi. Dedemle arada böyle yürüyüşe çıkardık. Tabii yürüyüşe çıkarken esnaf arkadaşlar selam verirdi. Burada da işte Tuğrul abimiz. Osman amca bize ilk sermayemizi verdi. Al oğlum ben sana güveniyorum dedi, sen yaparsın dedi. Biz de Allah razı olsun onun vesilesiyle bugünlere geldik. Çoluk çocuğumuzun rızkını onun sayesinde kazandık. Hala kazanmaya devam ediyoruz. Her namazımızda dua ediyoruz Osman amcaya. Ya İskender Paşa bu davanın başladığı ilk adreslerden. Dedem de Allah rahmet eylesin burada beraber Evrad-ı Şerif okudukları bir grupla ibadetlerini eda ediyorlardı. Sonrasında karşıda hemen meşhur çorbacı vardı. Hala oradadır. Orada çorbasını içip eve gelirdi. Öğleyle ikindiyi genelde Fatih Camii'ne çıkardı. Sabah, akşam, yatsıyı hep İskender Paşa'da kılardı. Tabii karşı komşumuz da Necmettin Erbakan hocamız da karşımızda oturuyordu. Ben Osman amcayı en çok İskender Paşa'da hatırlıyorum. Osman amcanın evi Fatih'te. Fatih deyince akla tabii hemen çok yakın olan İskender Paşa Camii gelir. Biz İmam Hatip'te okurken Konya'da birkaç haftada bir İskender Paşa'ya gelirdik. Sonra ben öğrenciliğimi yine bu tarafta üniversiteyi okurken her hafta İskender Paşa'da olurduk. Orada en yakın hatırladığım simalardan birisi Osman amcamız. Osman amcanın orada hem gelenlerle ilgilenmesi hem böyle kendi halinde ibadet etmesi gözümün önünde gitmeyen halleri. Muhammed Said Kotku rahmetullahi aleyhin başında bulunduğu İskender Paşa Camii. Yani Erbakan Hoca'nın evine şöyle 150-200 metre mesafede. 69'da Erbakan Hoca ilk bu siyasete soyunduğunda, Konya'dan bağımsız milletvekili olduğunda onunla beraber babam da bu milli görüş gömleğini beraber giyinmiş oldular. Siyasete öyle girdi. Yani Erbakan'ın komşu olması hasebiyle ve camiden İskender Paşa'dan aynı cemaati paylaştıkları için, aynı safta durdukları için. Rahmetli Erbakan Hoca'nın 69'da başlayan Bağımsızlar Hareketi, ardından Milli Nizam Partisi, peşinden Milli Selamet Partisi, hemen ardından Refah Partisi. Bu süreçte yani Erbakan Hoca'nın gerek Odalar Birliği, gerekse öncesindeki Gümüş Motor süreci, gerekse sonraki siyaset sürecinde her daim çevresinde bulunanlardan, her daim Erbakan Hoca talep etsin etmesin gerektiğinde destek olanlardan ve bunun karşılığında herhangi bir şey beklemediği gibi her fırsatta ne verebileceğine bakıp bunu yerine getiren insanlardan birisiydi. Milli Nizam kapatıldı. Ardından Milli Selamet Partisi kapatıldı. Refah Partisi kapatıldı. Ondan sonra ard arda kurulmuş olan gene iki partimiz kapatıldı. Bunların hiçbir hukuki gerekçesi de yoktu. Bütün bunlar İstanbul'da bulunduğumuz dönemde Osman Nuri Bey'in evinde müzakere ediliyor idi. Rahmetli Erbakan hocamızla da çok büyük yakınlığı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da çok büyük yakınlığı vardı. Ve onların da çok güvendiği bir insan ve onlarla bir arada bulunduğunda onlara faydalı olan, fikirler veren, fikirlerinden istifade edilen bir insan. Osman Nuri Bey, Allah rahmet eylesin. Tabii bizim milli görüş hareketinde
ta işin doğuşundan itibaren gerçekten çok büyük gayretleri olmuş, katkısı olmuş. Özellikle de tabii biz kendisini Erbakan hocamızın her zaman onunla birlikte Anadolu'nun her yerinde çok büyük emekleri oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu imkansızlıklara rağmen gerçekten de Allah'ın yardımıyla, izniyle ve Osman Nuri Önügeren gibi büyüklerimizin ihlası, samimiyeti, davaya inanmışlığı ve tabii fedakarlığı gerçekten de şimdi yeni nesilde çok arıyoruz. İşte Osman Nuriler öyle gece gündüz çok daha bir tane 5 tane değil. Bunların hepsi kahraman yani. Onun tavrı genelde ticari olarak baktığında bir tasarruf insanı olmamızı, siyasi olarak baktığımızda davaya sahip olmamız gerektiğini ve davaya olan zarar verici bir şey olduğunda da çok celallendiğini, şiddetle buna karşı çıktığını hep yaşamışızdır. Osman Nuri Önügören bütün dava insanlarını kendi çatısı altında toplardı. Orası buluşma noktasıydı. Burası çok önemli çünkü bu dava bugünlere o erler, o mücahitler, o hayır sahipleri sayesinde geldi. Böyle bir hayır sahibiydi. O sürekli olarak bir şeylere kafa yoran ve diyelim ki sizin bulunduğunuz konumda daha başka neler yapabileceğiniz konusunda sizi ufuk açan bir insandı. Cömertliği ön sırada ilk sayılacak vasıflarından biriydi. Gerçekten talebelere, fakire, fukaraya, kendi çevresinde olan o gönül arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte ne kadar hizmet alanında bir para sarfı, bir ihtiyaç varsa orada da elini taşın altına koyanlardan biriydi. Dedemi hatırladığım zaman zaten aklıma ilk gelen şey, dedem herkese böyle yardımsever, yardım eden biriydi, çok merhametli. Azimli, çalışkan bir Müslümandı. Zaten bunun karşılığını Allah-u Teala kendisine ihsan etmiş. O çalışmış, Allah vermiş. Allah verdikçe o dağıtmış. Bunu hak yolunda harcamış kazancını. İnşallah ahirette de bunun karşılığını alır. Osman Önügeren'i de Allah rahmet etsin. Ben o zatı bir kere kendi şahidi, bir acizane bir şehadet edersin. Zamanımızın zengin olduğu da paradan hiçbir vekile paranın tesiri altında kalmadığı, emrinin altına girmediği bir insan olaraktan dedeni tanırım ben. Adil Efendi İlim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nı kurdu 95 yılında. Tabii Niğde'nin Koyunlu köyünde güzel bir Fatih Camisi inşa etti. Altında medresesi, gençlerin eğitim gördüğü bir müessese kurdu. Adil Efendi Vakfı olarak üniversite öğrencilerine, özellikle üniversite öğrencilerine burs vermeyi çok önemsedi. Ve hala bu vakıf 150 üniversite öğrencisine burs veriyor. Babamız bizim çınarımızdı. Herkesin babasıydı yani. Tek bizim değildi ki. Herkesin yardımına koşardı. Öğrencilere yani burs verdiği tanımıyor ama Türkiye'nin her köşesinde burs verdiği talebeleri vardı. Dedem en son 2016 yılında Ramazan ayında Umre dönüşünden sonra burada bir iftar yapıyoruz. Ve iftarda tüm aile fertleri bulunuyor. İşte torunları, oğulları, kızları. İftardan sonra namaza geçeceğim diye ayrılıyor bizden. Ve o gün vefat ediyor. Yani aslında o iftarda bir nevi bizimle helalleşmiş oluyor. Buraya geldim. Bir başörtüm falan değiştim, hani terliyoruz falan, teraviye yetişeceğim. Telefon çaldı, başörtümü tam bağlarken.
Annem, kızım yetiş babam fena oldu dedi. Koştur koştur gittik ki babam vefat etti yani. O kadar çabuk oldu. İmreniyordu da zaten öyle vefat etmek için. Çok imreniyordu. İstediği gibi oldu.